Dostlar selamünaleyküm. Somali'de işler bayağı karıştı. Eşşebap terör örgütü şu an başkent Mogadishu'yu kuşatmaya başladı. Somali yönetimi bu saldırıyı engelleyebilecek güçte gibi görünmüyor. Zaten bu yüzden savaşa Türkiye müdahil oldu. Yani şaka maka Türkiye'den 4000 kilometre uzakta bir noktada yaşanan savaşa dahil olduk şu anda. Yani bugün çok ilginç bir gelişmeyi konuşuyoruz. Türkiye Somali'yi bir kere daha kurtarabilecek mi? Gelin bugün bu konuyu detaylarıyla konuşalım. Ve siz de konuya başlamadan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Somali'de işler gerçekten karıştı. Son günlerde yaşananlarla ilgili detaylara elbette değineceğiz ama öncesinde biraz Somali'yi konuşmakta fayda var. Çünkü orayı tanıdığınız zaman Türkiye'nin neden orada olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Türkiye'nin neden orada olduğu sorusunun en kestirme cevabı şu. Çünkü Somali'deki mazlumların buna ihtiyacı var. Nasıl mı? Şimdi biraz detaya girelim anlarsınız. Somali Afrika'da kıyı şeridi uzunluğu en fazla olan ülke normalde. Toplamda 3000 kilometrelik bir kıyı şeridi var. Bundan daha da önemlisi ülkenin konumu. Burası dünya ticaretinin en büyük geçiş noktası olan Kızıldeniz'in kapısı. Somali normalde çok zengin ve güçlü olması gereken bir devlet. Ama maalesef çok eskilerden beri Somali'nin bahtı pek açık değil. Ülkede 3 ayrı bölüm var. Bunlardan biri eski İngiliz sömürgesi, diğer ikisi İtalyan sömürgesi. Eski İngiliz sömürgesi olan kısım yani Somaliland daha önce bağımsızlığını ilan etti. Tabii ki Somali hükümeti bunu tanımıyor. Hatta onlarla birlikte dünyada hiçbir devlet orayı Somali'den ayrı bir yer olarak tanımıyor. Ama tabii ki bu durum oradaki ayrılıkçıların var olduğu gerçeğini ve devletin ülkenin bir kısmında hakimiyet kuramadığı gerçeğini değiştirmiyor. Meseleye bir de ekonomi açısından baktığınızda daha da karanlık bir tablo hakim. Ülke zaten sömürüldüğü için geçmişten gelen kronik sorunlarla bugüne gelmiş bir ülke ve topraklarının sadece %2'si tarım alanı, %72'si otlak. Ve buradan zaten kolayca anlaşılıyor ki hayvancılık Somali'de çok önemli. Tabii ki hayvancılık yapacak kadar güvenliğin olduğu bölgelerde. Aslında iç savaş öncesinde Somali'de hayvancılık ekonomiyi ayakta tutuyordu. Hatta deve yetiştiriciliğinde dünyanın bir numarası onlardı. Ama tarım konusunda durumları hiçbir zaman parlak değildi. Dediğim gibi ülkenin zaten sadece %2'si tarım alanı ve Somali halkı hiçbir zaman tarımdan anlayan bir halk olmadı. İşte bu yüzden zaten %2 olan arazinin sadece %2'sini ekip biçiyorlar. İşte bu durumlar ekonominin çok zayıf ve kırılgan olmasına sebep oluyor. Zaten ülkede üretim yok. Her şey dışarıdan ithal ediliyor. Bir de tarım ve hayvancılık olmayınca gıdada bile kendine yetebilir durumda değiller. Ülkenin çoğunluğu Sünni Müslüman ve bağımsızlıklarını kazandıkları yıl 1960. 65 yıl oldu ve hala tam anlamıyla merkezi bir devlet otoritesi oluşturamadılar. Çünkü ülke hiçbir zaman rahat bırakılmadı. 1969'da ülkede darbe yaşandı. 1977'de Etiyopya ile savaştılar ve ciddi bir mülteci sorunu oluştu. 1991'de iç savaş yaşandı. Gerçekten çok büyük bir iç savaştı bu. Sonra da Eşşebap terörü ülkenin başına bela edildi. Bu terör örgütü uzun zamandır ülkeyi bitirmiş durumda. Zaten şartlar özellikle geçim anlamında zordu. Bir de terörün güçlü olması işi iyice zorlaştırıyor. Somali halkının büyük çoğunluğu günde 1 dolara çalışarak hayatta kalma çabası içinde. En büyük gelir kaynaklarından biri mangal kömürü. Ama onun da gelirlerinin büyük çoğunluğu Eşşebap terör örgütüne gidiyor. Yani karşınızda öyle bir devlet var ki bir yanda gıda yetersizliği, bir yanda ayrılıkçı Somaliland belası, bir yanda sömürgeci Batı'nın devam eden alışkanlıkları, bir yanda da terör belası var. Böyle bir devlet şu an ayakta kalmaya çalışıyor ve bunu sağlamak için çaba gösteren de bir tek Türkiye var. Batı tamamen işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmeye çalışıyor. Zaten Eşşebap terör örgütü bile Batı'nın el altından desteklediği ve güçlendirdiği bir örgüt. Bunu nereden çıkardığımı sorabilirsiniz. Bunun cevabı son dönemde Batı'nın bölgede kurmaya çalıştığı hakimiyetin ve göstermeye çalıştığı varlığın yönteminde gizli. Bakın normalde Afrika Batılı devletlerin çoğunu ülkesinden silip attı. Özellikle Türkiye'nin aktif olduğu, varlık gösterdiği yerlerde Batı artık tutunamaz hale geliyor. Çünkü Türkiye Afrika'ya kazan kazan anlayışı çerçevesinde yaklaşıyor. Bu da tabii ki oradaki insanların uyanmasını sağlıyor. Hayırdır ya diyorlar, biz niye kendimizi Batı'ya sömürttürüyoruz? Tabii bu anlayış değişikliği Batı'nın orada nüfuzunu kaybetmesini sağlıyor. Peki onlar nasıl yeniden bölgede varlık gösterecekler? Belki şaşıracaksınız bile demek istemiyorum ama terör örgütleri vasıtasıyla. Çünkü her zaman kullandıkları yöntem. Orada terör olduğu için onlarla mücadele başlığı altında Batı, Somali karasularında donanmalarıyla varlık gösteriyor. Tıpkı Suriye'de oluşturdukları terör örgütüyle yaptıkları gibi. Hatta bundan önce de gülünç bir şekilde Somalili korsanları bahane ederek bu bölgeye yerleşmişlerdi. Somalili korsanlar meselesi de aslında çıkış sebebini düşünürseniz ilginç bir mesele. Somalilerin temel geçim kaynağı balıkçılıktır. Somali karasuları
karasuları inanılmaz bir balık potansiyeline sahip. Ton balığı çok bol. Sadece bu balığın ticareti bile Somali'ye nefes aldırmaya yeterdi normalde. Ama Somalili balıkçılar korsanlık faaliyetleri ortaya çıkmadan önceki son dönemlerde kendi karasularına sıkıntılar yaşamaya başladılar. İngiltere ya da İspanya gibi batılı devletler buralara balıkçılarını göndermeye başladı. Yani Somali'nin denizdeki potansiyelini çalıp götürüyorlardı. Bunun yanında Somalili balıkçıları da engellemeye başladılar. Böyle olunca bu balıkçılar baskınlar yaparak Batı'nın hırsız balıkçılarından kendi mallarını geri almaya başladılar. Ve bu süreç zaman içerisinde korsanlık faaliyetlerine kadar ilerledi. Ve işte Batı daha önce bu korsanlık faaliyetlerini bahane ederek bölgeye gelmişti. Şimdi Eşşebap terör örgütünü bahane ederek geldiler. Her zaman da gelecekler. Çünkü dediğim gibi özellikle Somali'nin stratejik konumu ve denizlerindeki potansiyel Batı'nın iştahını kabartıyor. İşte son Eşşebap hareketlenmesi de o iştahın bir sonucu. Bu noktada şunu belirtmekte fayda var. Batı buradaki hamleyi aslında Somali'ye değil Türkiye'ye karşı yapıyor. Çünkü yeni inşa edilen Somali devletini Türkiye inşa ediyor ve bu süreç 2011'de başladı. Afrika ile ilişkilerimiz zaten 2006'dan itibaren hızla yükselmeye başlamıştı. Ama özellikle Somali 2011'den sonra Türkiye'nin önemli ortağı haline geldi. Türkiye'yi bir abi gibi benimsemeye başladılar. 2011'de ülkede çok ciddi bir kuraklık vardı. Zaten iç savaştan sonra toparlanamayan bir ekonomi, terör saldırıları ve üretimin olmaması gibi büyük sıkıntılar vardı. Bir de kuraklık ülkenin başına bela oldu. Böyle olunca ülkede açlıktan ölümler başladı ve bütün dünya bölgeye sırtını döndü. İşte bu noktadan itibaren Türkiye devreye girdi. O dönem başbakan olan Erdoğan Somali'yi ziyaret etti ve oradaki durumu gördükten sonra dünyayı ayağa kaldırdı. Somali'yi çok hızlı bir şekilde açlıktan ölümlerden kurtardı. Bir hafta falan sürdü bu iş ve sonrasında Türkiye Somali'ye kol kanat gerdi. Çok şey yaptık orada. Havalimanı inşaatını ya da deniz limanı inşaatını bir Türk şirket yaptı orada. Türkiye oraya yurt dışındaki en büyük askeri üssünü kurdu ve Somali'nin yeni ordusunu eğitmeye başladı. Zaten o ordu aslında son dönemlere kadar Eşşebap'ı ülkenin birçok yerinden koparıp atmıştı. Şimdi yeniden canlandılar. Bunun yanında Türkiye ile Somali farklı işbirliği anlaşmaları da imzaladı. Mesela Türk balıkçılar Somali karasularından ton balığı avı yapma izni aldılar. Ama Batı gibi değil bakın. İzin alındı ve onları rahatsız etmeden yapılacak bu. Aynı şekilde Somali karasularındaki petrol ve doğalgazı çıkarması için Türkiye'ye tam yetki verdi. Bunun yanında bugüne kadar oraya büyük yatırımlar da yaptık. Hastaneler, camiler inşa ettik. Ne zaman bir sıkıntısı olsa biz oradaydık. Ve son olarak oraya bir uzay üssü kurmak için anlaşma imzaladık. Aynı zamanda burada bir füze test merkezi de inşa edeceğiz. Buradaki test merkezi geliştireceğimiz kıtalar arası balistik füzeleri, böyle 8-10 bin kilometre menzile kadar olan füzeleri kolayca test etme imkanını da sunacak bize. Yani Türkiye hem Somali hem de kendisi için faydalı birçok girişim başlattı orada. Ve bu hamlelerin başarıya ulaşması için ülkede istikrarı tesis etmesi gerekiyor. Bu istikrarın önünde de iki büyük engel vardı. Birincisi Somaliland meselesi. Türkiye, Etiyopya ile Somali'nin anlaşmasını sağlayarak bu meseleyi çözdü. İkincisi de Eşşebap terör örgütü meselesi. Onu da aslında büyük oranda çözmüştük ama şimdi örgüt yeniden hata geçti ve Somali yönetimi birçok yerde geri çekilmek zorunda kaldı. Şu an Somali'nin başkenti Mogadishu'nun çevrelerinde Eşşebap örgütünün üyelerinin görünmeye başladığı söyleniyor. Hatta bunlar halka da hiçbir zarar vermeme taahhütünde bulunarak civardaki köylere yerleşmeye çalışmışlar. Somali yönetimi aslında bayağı sıkıntılı bir durumda. Çünkü Somali ordusu son günlerde yaşanan çatışmalara çok da kayda değer bir karşılık veremedi. Hatta bu yüzden Somali yönetimi cezaevlerindeki gardiyanları cepheye göndermeye başladı. Yani şu an orada her şey tersine dönebilir ve burada Türkiye için de büyük bir risk var. Türkiye'nin orada özellikle balistik füze test etmek için inşa edeceği üs anlaşması ve Somali karasuları üzerinden imzalanan petrol anlaşması gibi önemli kazanımları var. Bu kazanımlar hem Türkiye'ye hem Somali'ye çok şey katacak. Ama eğer Eşşebap Mogadishu'yu düşürürse bu kazanımların hepsi iptal olur. Çünkü Eşşebap Batı güdümünde. İşte bu yüzden Türkiye oraya ikinci büyük müdahalesini yapmaya başladı. İlk büyük müdahale oraya askeri üs kurmaktı. Şimdi ise Türkiye'nin oraya Akıncı insansız hava araçlarını gönderdiği söyleniyor. Yerel medya bunu iddia şeklinde değil, bilgi olarak yazdı. O yüzden Türkiye'nin bu adımı attığı belli. Zaten orada Bayraktar TB2'ler kullanılıyordu. Şimdi Akıncı insansız hava aracı da Eşşebap terör örgütüne karşı mücadeleye başlayacak. Peki sadece Akıncı'nın orada operasyonlara katılması bütün dengeleri değiştirir mi? Elbette tek başına değiştirmez. Ama eminim ki Türkiye'nin orada olaylara müdahalesi sadece Akıncı gönderme şeklinde değildir. Daha da fazlası vardır. Hem de çok daha fazlası vardır. Allah'a emanet olun.